Peki Hakan Bey, bir de tabii şimdi gayrimenkul sektöründe yer alan önemli başlıklardan biri de güncel konulardan biri de yabancıya konut satışı. Orada özellikle şimdi gayrimenkul satışına getirilen değerleme düzenlemesi sonrasında yaşanan bazı sıkıntılar var. Bazı işlemlerin tapudan döndüğünü takip ediyoruz. Bu işlemler neden tapudan dönüyor? Buradaki durumu nasıl değerlendirmek gerekir? Şimdi evet 20 Eylül'de yayınlanan bir genelge var. Normalde yatırım yoluyla vatandaşlık kanununa göre yabancı yatırımcının 3 ana kriteri yerine getirmek zorunluluğu var. Bunlardan biri 250 bin dolar değerinde, vergiler hariç 250 bin dolar değerinde gayrimenkul veya gayrimenkulleri satın alması, ödemenin minimum 250 bin dolar olması kaydıyla beyan edilmesi yatırımcı tarafından ve gayrimenkulün değerinin SPK lisanslı bir firma tarafından değerleme raporu vasıtasıyla 250 bin dolar olarak değerlenmiş olması gerekiyordu. Genelgeden önce SPK lisanslı değerleme firmasını alıcı veya satıcı atayabiliyordu. Bunda bir sorun yoktu. Ancak ortaya çıkan bazı usulsüzlükler, hileli vatandaşlık gibi sorunlardan ötürü yeni bir sistem getirildi. Genelge kapsamında yatırım yolu ile vatandaşlık kanunundan faydalanmak isteyen yabancı yatırımcıların satın aldığı gayrimenkullerde değerleme firması tapu tarafından otomatik atanıyor. Bunda hiçbir sorun yok aslında. Uygulama Ağustos ayında Antalya'da, Alanya'da, sonrasında ise İstanbul'da uygulanmaya başlandı. Ancak İstanbul'da 20 Eylül'de genelgenin bir anda yayınlanması yabancı talepini çok ciddi anlamda etkilediğini gözlemledik. Sorunlardan birkaç tanesi şöyle: değerleme firmalarının birçoğunun teminat amaçlı değerleme usullerine göre gayrimenkul değerlemesini gözlemledik. Yani SPK'nın web sitesinde 145 tane değerleme kuruluşu bulunmakta. Bu şirketler büyük oranla teminat amaçlı değerleme yaptığını, bankacılık alanında hizmet verdiğini Gayrimenkul Bilgi Merkezi'nin yayınladığı ikinci çeyrek raporunda gözlemleyebiliyoruz. Değerleme firmalarının son çeyrek dönemde yayınladığı raporların %87'si bankacılık tarafında yayınladığı raporlar. Dolayısıyla teminat amaçlı değerleme yapan kuruluşlardan gelen sonuçlar konusunda endişelerimizi bürokrasi tarafına önceden iletmiştik. Ancak bunun böyle olmayacağı söylendi. Ancak sistem başladığından beri gelen raporlar ile endişelerimizin haklılığı ne yazık ki ortaya çıkmıştır. Her ne kadar sözleşmelere eksperlerin bakması gerektiğinden bahsedilse de bunun bir fayda oluşturmayacağını söylemiştik. Özellikle markalı konut projelerinde değerleme uzmanları değerleme yöntemlerini kullanırken işte maliyet, emsal, geril yöntemleri gibi kriterlere bakıyorlar. Ancak projelerin kendine has değerlerini ne yazık ki hesaba kattıklarını görmedim. Burada haklı olarak değerlendiriyoruz ki çünkü yani şu anda bir markalı konut projesi hazırlanırken şerefiye faktörü sadece değil, özellikle konsept içinde, yani bizim müşteriye karşı, alıcıya karşı yaşattığımız deneyimin de bir fiyat değerinin olması gerektiğini özellikle vurguladık. Şu anda diğer sorunlardan biri, örnek veriyorum, İstanbul'da bir gayrimenkul değerlemesinin atanmasını görüyoruz ve bu gayrimenkul değerlemesi, örnek veriyorum, Antalya'dan atanıyor, Antep'ten atanıyor ve 2 günde bir değerleme raporu yayınlamak zorunda kalıyor. Eğer bu bir markalı proje ise 2 günde bir markalı projenin konseptinin analiz edildiği ve fiyat stratejisinin analiz edildiği bir değerleme raporunun yayınlanması biraz zor gözüküyor. Bunun da düşük seviyelerde yayınlandığını görüyoruz. Yani bir gayrimenkul değeri işte 1 milyon TL ise yaklaşık 800-700 bin TL civarında gayrimenkul raporunun çıkmasını görüyoruz. Bu da müşteri tarafında, alıcı tarafında çok ciddi bir moral bozukluğuna ve endişeye gerekçe oluyor. Geliştirici tarafında, proje üretme hevesinde olan geliştirici tarafında ise bu üretim konusunda iştahı eksi tarafa çeviriyor. Dolayısıyla bu konuda özellikle ilgililerle bir komisyon şu anda kuruldu ve bu çalıştayla birlikte umarım bu sorunu çözebileceğiz.